Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde sizlerle beraber zengin olmanız için aşmanız gereken bazı önemli notları paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Şimdi bu videoyu çekmemdeki amaç aslında çoğu insanın başarısının arkasında psikolojik olarak yaptığı şeylere inanç ve arka tarafta gerçekten buna başarmış gibi hissiyatının birleştiğinde gerçekleştiğine çok kez tanık oldum ve evrenin bu şekilde çalıştığına inanıyorum. Bu videoyu çekmemdeki aslında amaç, eğer hala hayatınızdaki bazı şeylerin değişmesini istiyor ve hala değişmiyorsa bazı şeylerin değiştirmesinin vaktinin geldiğini ve bu videonun da size bu şekilde yardımcı olacağına inanıyorum. Şimdi öncelikli olarak etrafınıza bir bakın ve olduğunuz yere ve olduğunuz konuma bakın. Eğer gerçekten olmak istediğiniz yerdeyseniz bu çok güzel bir şey. Fakat etrafınıza bakıp düşündüğünüzde olmak istediğiniz yerde değilseniz değiştirmeniz gereken bazı önemli noktalar olduğuna şahsen inanıyorum. Peki bunları nasıl düzeltebiliriz? Hadi hep beraber gelin bir düşünelim. Eğer olmak istediğiniz yere gidecek vakitteyken hala oraya ulaşamıyor ve önünüze sürekli engeller çıkıyorsa hayatınızda bazı şeyleri yanlış yaptığınızın ya da eksik yaptığınızın kanıtı olabilir. Çoğu insan önüne gelen problemleri gerçekten sıkıntılı bir durummuş gibi görürken bazı başarılı insanlar bu problemleri avantajlara çevirerek kendileri için bir hayat kapısının çıkışı sanarlar ve bu yoldan çıkarlar. Ne demek istiyorum? Eğer bugün yaşamış olduğunuz finansal problemlerden dolayı canınız sıkkınsa aslında hayat size bu süreçte finansal probleminizi düzelterek hayatınızı çok daha iyi hale getirebilmeniz için size başka şeyler denemeniz için yol gösteriyorlar. Benim de hikayem zaten böyle başlıyor. Aynı şekilde hayatınızda problemli insanlar çıkıyorsa belki hayatınızda olması gereken insanlar onlar değildir. Sizin bunları hayatınızdan çıkartmanız ve kendi yolunuza inandığınız kişilerle dolaşmanız gerekiyor. Şimdi bu video hayatınızı değiştirecek ve bu videoyu izledikten sonra bambaşka bir siz olacaksınız. Bu hikaye gerçekten siz yapacak ve sizin kafanızdaki o puzzle parçasını, hayatınızdaki eksik o puzzle parçasını bu videoyla tamamlayacağınızı ümit ediyorum. Şimdi bu videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü bu videoda sizlere hayatınızı ve benim de aynı şekilde hayatımı değiştiren en önemli ve çok köşe noktaları sizlere söyleyeceğim ki bu süreçte sizler de bu yollardan geçeceğiniz için arkadaşlar sizler de böyle şeyleri yaşayacaksınız. Şimdi ilk önce bu videoyu izlerken yanınızda bir kalem ve kağıt. Lütfen bu videoda çünkü not almanızı istediğim bazı şeyler var. Videoya başlamadan önce belki size gerçekten çok tuhaf gelse de belki klişe olduğunu düşünseniz de aman be kardeşim sen de mi aynısını söylüyorsun desen de aslında yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Bu önemli şey yapmak istediklerinizde şu anki zamanda gerçekten sahipmiş gibi yazmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu niye bu kadar önemli? Bakın kendi hikayemden çok kısa bir şekilde bahsedeyim ve neden önemli olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Ben yıllar önce yaklaşık herhalde 9-10 yıl önce hayatımda olmasını istediğim şeyleri ufak kağıda not yazmışım. Dükkanda sıkılırken yazmışım ve orada diyorum ki işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, İngiltere'ye taşınacağım, işte dünyada bilinmiş büyük bir şirket kuracağım, dünyanın her yerine satış yapacağım vesaire. Kendi hayallerimi. Fakat yazarken şunu şöyle yazmışım. Ben bunu yaptım. Bu çok güzeldi. Rengi şuydu. O kokusu böyleydi. O kadar detaylı yazmışım ki. Ve geçen gün taşındığımda eşyalarım çıktı ortaya ve yazmış olduğum notları buldum. Ve oradaki yazdığım notların hepsinin artık üzerinin karalandığını gördüm. Çünkü hepsini yapmışım. Ve hatta benim için o zaman imkansız gelen şeyler yanına gülcük koymuştum. O gülcükleri bile yapmışım ki o zaman benim için hani şu an diyorsunuz ya yok canım o da o kadar olur mu yani şimdi Ferrari alınır mı yani tamam iyi işimiz ama onun kadar yapmışız arkadaşlar. Çünkü hayattaki sistem şöyle çalışıyor. Siz bir şey diliyorsunuz. Evrene yolluyorsunuz ve evren size getiriyor. Siz bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Evren zaten sizin adınıza evren sonsuz zengin ve size veriyor. Artık siz neye inanıyorsunuz? Bu çok önemli. Çünkü gideceğiniz yolda ne kadar hızlı gittiğinizin bir önemi yok. Eğer nereye gideceğinizi bilmiyorsanız. Bu birinci not. Bu kesinlikle ve kesinlikle hepinizin yapması gereken ilk şey. Her şeyi bırakın. Sadece ve sadece şu an neye sahip olmak istiyorsunuz ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Ve şu an sanki diyelim ki işte YouTube'dan 10 milyon abonem olduğu için teşekkür ederim. Bu şekilde bir şey yazabilirsiniz ya da yaptığım işler tüm dünyada satış gerçekleştirdi ve işte milyon dolarlara ulaştığım için teşekkür ederim. Bu kırmızı Ferrari'yi aldığım için teşekkür ederim. İşte alemle tatile gitmeme Marmaris'e bir tatile gitmeye ya da Bora Bora'ya gitmeye kafanıza göre siz kendinize göre uyarlayın. Ben çok benim yaratıcılıklarım biraz daha farklı.
Bu şekilde ilk önce hedeflerinizi belirleyin ve evrene bırakın. Şimdi evrene bırakın derken hiçbir şey yapmayın demiyorum. Aradaki farkı da anlamamız gerekiyor. İkinci önemli nokta, bu süreçte arkadaşlar sizi oraya ulaştıracak enerji ve frekanslarla iletişime geçin. Nasıl? Şimdi buradaki süreçte etrafınızdaki arkadaşlar, çevrenizdeki ortamlar, bulunduğunuz yerler, eğer yapmak istediğiniz şeylere uyumlu değilse o ortamdan çıkmanız ya da ortamı değiştirmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani kahvede batak atarken tutup da bir Ferrari'ye binmeyi hayal ediyorsanız bence biraz yanlış yerdesiniz. Yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız ama şans oranınız biraz daha düşük olacaktır. Tutup da örnek veriyorum Hilton'un otelinde iş adamlarıyla beraber yapmak istediğiniz plan ve projeleri onlara anlatıp onlardan bir yatırım alıp yapmanız belki biraz daha sizin için kolay olabilir. O yüzden mümkün mertebe eğer bunu yapabiliyorsanız arkadaşlar size tavsiye bulunduğunuz ortamları ve insanları kesinlikle ve kesinlikle değiştirin. Eğer zengin olmak istiyorsanız zengin insanlarla dolaşmaya, takılmaya ve onların kafa yapısını öğrenmeye çalışın. Aynı şekilde güzel bir model olmak istiyorsanız, bayansanız ve bu camiye girmek istiyorsanız model insanlarla beraber konuşun, takılın. İlla arkadaş olmanıza da gerek yok. Çoğu insana özelden yazıp durumu anlatıp onlardan yardım isteyebilirsiniz. Sonuçta kimse size bir şey satmayacaktır. Sadece kibarca ve nazikçe şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye bir soru sorun. Müsaitse zaten cevap verecektir. Vermezse de bir şey kaybetmezsiniz. Zaten gün sonunda hiçbir şey yok deniniz. O yüzden rahat olun ve çekim yasasına güvenin ve siz oraya doğru hareket etmeye başladığınızda eminim orası da size gelmeye başlayacaktır ve böylelikle hem sizin hedef hayalleriniz, amaç ve hayallerinizle birleşecektir. Bu da evren işi. Sizin yapmanız gereken şey bu. O yüzden ne yapmak istiyorsanız bunu belirleyin. Peki, üçüncü şeye baktığınızda arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde gitmek istediğiniz yerde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bu çoğu zaman oluyor. Özellikle bana çok büyük oldu. Şu an siz Türkiye'de ya da farklı yerlerde yaşıyorsanız belki arkadaşlarınız, aileniz ya da sevdikleriniz yanınızda size destek olabilirler ya da başka türlü olmaya da bilirler. Yaptığınız işi çoğu insan, ben bazı öğrencilerimle konuşuyorum. Yani e-ticaret yaptığımı ailem bilmiyor. Yani şöyle bir durum var. Altına Ferrari alsan, uçak alsan, evler alsan, arabalar alsan bayrak açarak söylersin. İşte bu bilinçle bu ticareti yap ki zaten o evi aldığında, arabayı aldığında ya da istediğin hayallerine ulaştırıp onları tatile götürdüğünde bir kuruş para ödemelerine izin vermeden emin ol onlar sana gurur duyacaktır. Ve ailenin ilk milyoneri olarak ya da ailenin ilk başarılı girişimci kadını ya da erkeği olarak onlara gurur kaynağı olacaksın. Bu çok önemli bir şey. Tutup da illa utanılacak bir şey yapmıyorsun. Sonuçta yaptığın şey senin ailenin yapamadığı, bugüne kadar cesaret edemediği bir şeyi senin kendi başına ilk birinci olarak belki çıkıp da bir nokta atışı yapıp belki bütün sülaleni kurtaracak kadar para kazanıp onlara özgürlüğünü sunman. Bence bu çok cesaretlice ve gerçekten özgürce bir şey. Bunu herkes yapamaz. Ailenize bunun imki olmakla bence gurur duymalısınız saklamak yerine. Her nasılsa yine bu kısmı da tamamen size bırakıyorum. Fakat şunu unutmayın, utanılacak ya da herhangi bir şekilde saklanacak bir şey yapmıyorsunuz. Tam tersine ileriye çıkaracak ki bu ailelerin geçmişinden geliyor. Biz bir ağacız ve hepimiz bir aile ağacından geliyoruz, atalarımızdan. Hepimizin ataları var. Ve atalarımızın daha önceki yaşamış oldukları şeylere bakarak arkadaşlar bugün yaşamış olduğunuz senaryoları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü ruhumuza gelen şeyler genetiktir. Eğer ruhumuzda gerçekten geçmişimize baktığımızda, atalarımıza baktığımızda çok sorunlu bir hayat yaşadılarsa gerçekten bugün hayatımızda farkına varmadan da sorunlu olarak yaşadığımız şeyler genellikle bugün hayatımızda bize de tekabül ediyor. Özellikle anne ve babaların yaşamış olduğu şeylerde çoğu istemediğiniz şeylerin kendinizde gördüğünüz zaman aslında farkına varmadan da dışladığınız şeylerin aslında kendiniz olduğunu anlayacaksınız. O yüzden mümkün mertebe bunları dışlamak ya da soyutlamak yerine tam tersi bunlarla barışıp bunlara izin verin göndermeniz sizin yolunuzu daha iyi açacaktır. Ne demek için bunu anlatıyorum? Çünkü anlatmamın gereken şey başka ailenizdeki bağların, o kötü olanların onlardan kurtulursanız önünüz çok daha hızlı bir şekilde açılacak ve yapmış olduğunuz ticaret çok daha fazla ve hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Ben dedelerime ve onun şeylerine baktığımda hepsi ya yurt dışında ticaret yapmış ya da gerçekten yani dedemin dedesi yine aynı şekilde o da ticaret yapıyormuş. Rusya'ya ticaret yapıyormuş. Ben de biliyorsunuz hani evlendim bir şekilde Rusya'ya gittim. Aradan 100 yıl geçmiş. Aynı senaryo devam ediyor. Ve baktığınız zaman arka tarafta hiçbir şey değişmemiş. Tabii ki ben daha bir
güncel versiyonum o zamana göre. Fakat baktığınız zaman arkaya aynı şeyi yaşıyorum. Benim dedem anne tarafından yıllar boyunca yurt dışında yaşamış, 30 sene Hollanda tarafında ve baktığın zaman ben de yurt dışında yaşıyorum. Yani bunlar tamamen genlerimizin bize bıraktığı şeyler. Bunlar güzel şeyler. Bazen kötü şeyler de oluyor. Başarısızlık ya da diğer şeyler. İşte bunlardan kurtulun ki önünüz ve işiniz rast gitsin arkadaşlar. Bunlardan kurtulmak için de en yakın ailenizde olan aile bireylerinize onların hayatı boyunca yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri onlara sunun. Yani mümkün mertebe ailemi dolaşması için, mesela ailem sürekli ben büyütmek için yıllar boyunca çalışmıştı. Ben de bugün onların dolaşması, özgür olması için sürekli arka tarafta çalışıyorum. Çünkü onların huzuru, mutluluğu aynı şekilde bana yansıyor. Ben aslında kendime yapıyorum onları yaparak. Tabii ki aynı şekilde benden sonraki gelecek jenerasyonlara da oğluma da aynısını yapmaya çalışıyorum ve bunun için de mümkün mü? Herkesin sorumluluğu kendine aittir arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Onları ne kadar özgür bırakırsanız onlar da sizi özgür bırakır ve bu özgürlük onları unumsayın, aramayın demek istemiyorum. Tek demek istediğim şey sadece herkesi bırakın, herkesin sorumluluğunu almak yerine kendi hayatınızın direksiyonunun başına geçin ve kendi hayatınızı en iyi şekilde bir sonraki kuşakları güzel geçecek şekilde devam ettirin. Peki dördüncüsü, en önemlilerinden bir tanesi, bir kendiniz olun. Herkesi taklit etmek yerine zaten siz yeterince özelsiniz, yeterince değerlisiniz, yeterince akıllısınız, yeterince her şeyi zaten içinizde mevcut. Ve sürekli olarak saçma sapan, vaktinizi boşa harcayacak şeylerle uğraşmak yerine sizi siz yapan ve sizi gerçekten diğerlerinden ayıran şeylere odaklanıp bunları dünyanın en iyi şekildeki bir hizmetine sunmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu, örnek veriyorum, ne olabilir? Diyelim ki bankada müdürsünüz ve sosyal olarak en çok yapmayı sevdiğiniz şey de koşmak. Şimdi bankada müdürlükle koşma, ikisini birleştirdiğiniz zaman şu ortada bir tane halka olacak. İşte bu halka arasında ne olabilir? Örnek veriyorum, bankacılar arasında en iyi koşu yarışması gibi bir şey çıkartıp buraya bahisler çıkartıp böyle bir kulüp açıp bu kulüpten insanlarla beraber ticaret yaparak para kazanabilirsiniz. Bu size siz yapacak özel olan şeydir. İnsanlar ya bankacı olmaya çalışıyor ya en iyi koşmaya çalışıyor ama ikisi de değiller. Aslında onlar yapan arasındaki ortak nokta. Ben örnek veriyorum, çok sosyal bir insanım ve arka tarafta ticaret yapmayı çok seviyorum. Çocukluktan beri böyle yetiştirdim ve YouTube, örnek veriyorum, benim için en iyi yerlerden bir tanesi. Sebebi şu: bir, sosyalim, rahatım. Ben normal dışarıda daha rahatım. Bakmayın kamera karşısında böyle olduğuma. Ve aynı şekilde ticareti yapmayı çok seviyorum ve bunun ikisini anlatabileceğim platformlardan bir tanesi sadece YouTube. Bunun gibi Instagram, Twitter, Twitch ve daha farklı tonlarca platform var. Artık buralar Clubhouse'da da bazen çıkıyorum gibi. Hani bu benim ortak noktamdı ve beni ben yapan şeydi ve kendime özel bir kanal çıkardım ve bu kanalda sizlere sizin de başarabilmeniz için bilmeniz gereken şeyleri anlatıyorum. Lütfen bana özelden yazan bütün herkese ya da dışarıdaki bütün genç ya da normal girişimci olan arkadaşlara, herkes dışarıda bir şey arıyor. Keşke içerinize bakıp da olan her şeyi görüp de zaten sahip olduğunuz şeyi harekete geçirmek olduğunu anlasınız. Yani hep dışarıda bir kurtarıcı arıyorsunuz fakat odaklanmanız gereken şey zaten sizin içerinizde olan ve size ait olan şey. O yüzden kimseye ihtiyacınız yok. Tabii ki eğitim, öğretim ve kendinizi geliştirme sizi çok daha hızlı bir şekilde olmak istediğiniz yere ulaştıracak. Fakat buna sahip olabilmek için yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, ilk önce kendinize inanacaksınız. Kendinize inanmadığınız sürece hayatınızda hiçbir şeyi başaramazsınız. Ve emin olun, insanoğlu kendini iyileştirebiliyor. Kendisini düşünceleriyle her geçen gün daha iyi bir hale getirip düşünce yapısını daha doğru bir şekilde düzelterek istediğiniz her şeye hayatınızda sahip olabilirsiniz. Ve beşincisi ve sonuncusu, eğer gerçekten bir şey istiyorsanız o şeye aç olmalısınız. Aldığınız nefes kadar bir şeye aç olduğunuzda istediğiniz her şeye sahip olacaksınız. Ben bunu yaklaşık tam 5 yıl önce öğrendim. 5 yıl boyunca gerçekten hayatımdaki her şeyi bir anda yok olup gittiğini gözlerimle görünce karşımda bambaşka bir akım vardı. Bu akım gerçekten uykusuz, uyumadan yaşayabiliyor, yemeden yaşayabiliyor ama o şeyi almadan uyuyamıyor ya da yemek yemiyor ya da başka bir şey yapmıyordu. Arkadaşlarım çağırdığında telefonlara bile bakmıyordum. Hiçbir şey bunda değildi. Tek odaklandığım şey sadece o şeyi avucumun içerisinde görebilmekti. Banka hesabımda görebilmekti. Ve başka hiçbir şey görmedim. Ve bazen
bunun arka tarafta bana bıraktığı bazı şeyler olduğunu da görüyorum. Her nasılsa hiçbir şekilde şikayetçi değilim. Çoğu zaman insanlarla konuştuğum zaman sadece ticaret konuştuğumun farkına vardım. Ve bunun gerçekten isteyerek yaptığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya da baktığınız zaman sadece ticaret konuşuyorum. Yani arkadaşlarımla buluşuyorum, ticaret konuşuyorum. Başka yere gidiyorum, ticaret konuşuyorum. Ve dürüst konuşmak gerekirse bundan zevk alıyorum. Gerçekten yani çünkü ben konuştuğum şeyleri hayatımda yaşayarak ve öğrenerek ve geliştirerek yaşıyorum. Çünkü her şey benim için bir fırsat. Hayatınızda insanlar sizin hayatınıza gelir ve çoğu insan size der ki mesela bu YouTube videosu ya da bunun gibi videolar. Hayatta evren size mesaj gönderir. Uyanın diye. Bu belki ben olurum. Yarın sokaktaki başka bir insan olabilir. Yarın pazardaki domates veren birisi olabilir. Hayat size sürekli imtihanlarla ve sürekli olarak bu imtihanlardan çıkabilmeniz için anahtarla gelir, işaretlerle gelir. Örnek veriyorum, bu videoda anlatılan şeyi anlarsanız, ki çoğunuz anlıyordur ama anlayamayan insanlar mesela belki hayatının 3 yıl sonra bu iş dropshipping diye bir şey varmış ya da ne bileyim e-ticaret diye bir şey varmış diyecek. Halbuki bugün de anlayabilirdi. Fakat bugün o bilgiye erişecek ya da kullanabilecek bir level'da değil. Eğer sizler bu level'daysanız hayatın size verdiği işaretlere kesinlikle dinleyin ve hepsine de evet deyin. Kesinlikle ve kesinlikle. Elbette ki sizin teorilerinize ve otoritörlerinize karşı olan şeylere evet demenize gerek yok. Fakat hayatın size sunduğu avantajları kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Bu çok ama çok önemli. Çünkü bu sizin hayatınızı değiştirecek. Çünkü evren size mesaj gönderiyor. Diyor ki bu sensin, bunu dene. Çünkü ben senin bunu yapıp hayatını kurtarmanı istiyorum. Belki özgür olmanı istiyorum. Bu senin hayatın ve bunu yapman gerekiyor. Hayat sürekli böyle bizim önümüze fırsatlar veriyor. En önemlisi ve en şanslısı bu fırsatları görenlerim. Hayatımda gerçekten çok şanslıyım ve bir süper gücüm olsaydı gerçekten daha şanslı olmayı dilerdim. Sizin hayatınızdaki en çok istediğiniz süper güç ne? Aşağıdaki yorumlarda bunları bana yazarsanız arkadaşlar sizlerle beraber bu konuyu düşünebilir. Belki bu konu hakkında güzel bir video çekebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz kendinizin sağlıcakla bakın. Hoşça kalın. Namaste.